Tekrardan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anakart 1366 soket. Anakartımızın modeli Asus Rampage 2 Extreme. Şu anda anakartımızın üzerinde Xeon X5650 6 çekirdek 12 izdekli bir işlemci var arkadaşlar. Sistemde 12 çekirdek olarak gözüküyor. RAM'lerim 4 adet 4 GB, toplamda 16 GB RAM'ler. Görüyorsunuz anakartın üzerine birçok fan ekledim. Çünkü şu anda anakart muazzam şekilde overclocklu arkadaşlar. Hiç tahmin edemeyeceğimiz kadarı bir overclock skoru elde ettim. Bu anakart gerçekten muhteşem bir anakart arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Bundan 10 sene, 15 sene önceki teknoloji bana göre daha mükemmel. Bu benim görüşüm arkadaşlar. Yine belirteyim. Şu anda muazzam bir overclock skoru var arkadaşlar. Muhteşem bir skor var. Bakalım. Hep birlikte. Şimdi bakın arkadaşlar. Buradaki değer sürekli değişiyor. 5.2 GHz oluyor. Farkında mısınız? Alttaki değerler de sürekli değişiyor. Diğer başka bir program açalım. Burada da 5.54 GHz gözüküyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Temel frekans 4.83, maksimum frekans 5.54 GHz. Görüyorsunuz. 6 çekirdek 12 ön bellek ya da 12 izdekli işlemci arkadaşlar. Xeon X5650. Buradaki değer bu. Şimdi başka programa bakalım. Şimdi burada bakın arkadaşlar. %99 overclocklu arkadaşlar. %99. Bu muhteşem bir skor. FSB skoru da %100. Yani şu anda işlemci kendi mevcut stabil frekans değerinin %100 kapasitesine çalışıyor. Yani bu anakart buna izin verebiliyor. Xeon işlemci de olmasından dolayı bu verileri görebiliyoruz. Normal şartlarda masaüstü i7, 920, 950, 960, 975 Extreme gibi işlemcilerde bu veriler çok nadir görülür. Xeon işlemcilerin muhteşemliği burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz %99 overclock. Isı değerlerine bakalım bir de. Isı değerlerimiz düşük. Herhangi bir sulu soğutma da değil bu. Hava soğutmalı sistem. Görüyorsunuz arkadaşlar. Muhteşem bir skor arkadaşlar. Muhteşem bir değer. Şimdi bu listeye bakalım arkadaşlar. Bir inceleyelim. Şimdi burada 32 çekirdek, 20 çekirdek, 16 çekirdek, 8 çekirdek, 8 çekirdek, 6 çekirdeklerin sıralamasındaki en üst limit arkadaşlar bu. En üst limit. 84.120 puan verilmiş. Tabi yazılımlara ben her zaman diyorum. Hani fazla güvenmeyin. Çünkü yazılımlar da kendi işlerinde bazı sıkıntıları var. Hani birilerine kapak olsun babında bunları gösteriyorum. 5329 MHz şu anda işlemcimizin frekans değeri böyle görünüyor bu yazılımda. Normalde 2.66 GHz işlemcimizin temel frekans değeri. Yine belirteyim 6 çekirdeklerin en üst limitinde arkadaşlar. En üst limitinde. Tekrardan belirteyim bu sistem bundan 10-15 sene önceki sistem. Şu yukarıda gördüğünüz sistemlerin hepsi
2018-2019 yani en yeni model sistemler arkadaşlar. Sistemde 12 çekirdek olarak gözüküyor. Normal stabil hız değeri Windows'ta 4.55 GHz. Yalnız bu stabil hız değeri. İşlemci turbo moduna geçtiğinde 5.3, 5.9 hatta 6 GHz frekans değeri elde edebiliyor arkadaşlar. Bakın 5.94 GHz oldu. Az önce bu yazılımı açmıştım. Bu her açtığında değişir. Çünkü şu anda işlemci gerekli olduğu durumlarda turbo moduna geçiyor. Otomatik olarak frekans değerini yükseltiyor. Yani bir limit yok, bir sınırlama yok arkadaşlar. 5.18 GHz temel frekans, maksimum frekans 5.94 GHz. Muhteşem bir skor arkadaşlar. Bu yazılımı kapatıp açtıkça değerler değişir arkadaşlar. Bir daha tekrar açıp kapatalım. Şimdi 5.24 GHz. ...5.87 GHz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Her seferinde turbo moduna geçtiği için işlemciye gerekli frekansı anakart kendisi yüklüyor arkadaşlar. Yani bu anakartımız yani Asus Rampage 2 Extreme anakartımız buna son derece müsait arkadaşlar. Evet. Yazılımı tekrardan açtık arkadaşlar. 6.15 GHz oldu. Muhteşem bir skor arkadaşlar. Herhangi bir sulu soğutma sistemi de yok arkadaşlar. Sadece hava soğutmalı bir sistem. Ki bu şekilde olduğu halde vermiş olduğu overclock skorları, verileri son derece muhteşem arkadaşlar. Güç kaynağımız da haliyle bu overclock skorunu elde etmede bize son derece yararlı oldu. Bu güç kaynağımız 700 Watt ortalama olarak benim kendi güçlendirdiğim, yükselttiğim bir güç kaynağı. Muhteşem bir güç kaynağı arkadaşlar. Bu değerleri elde ederken inanın 500-600 Watt çektiğini iyi biliyorum arkadaşlar. Anlık değil de sabit olarak. Şimdi hemen aklınıza şu soru gelecek arkadaşlar. İyi de bu anakartın BIOS ayarları nasıl? Bu muhteşem overclock skoru var iken bu soruyu soracaksınız. Hemen geçelim BIOS'una.
BIOS'ta burası yapmış olduğunuz overclock skorlarını kaydetme yeri arkadaşlar. Burada 8 seçenek var kaydetmek için. Bir de bir şeyden bahsedeyim. Bu yapmış olduğunuz BIOS ayarını BIOS 1'den BIOS 2'ye ya da BIOS 2'den BIOS 1'e otomatik yükleme özelliği var bu anakartta. Yani siz DOS ortamında ya da masa üstünde BIOS güncellemeden ziyade bu anakart kendi içinde bir BIOS'tan diğer BIOS'a veri ve değerleri aktarıyor arkadaşlar. Tüm verileri aktarıyor diğer BIOS'a. Böyle bir özelliği var. Burada işlemci çarpan kilidini otomatik yaptım arkadaşlar. Otomatik yaptığım için anakart yüklendiğinde otomatik olarak kendisi bunu ayarlıyor. Otomatik yaptım bunu bile bile. Sabitlemedim ki bu değişik her seferindeki değişik verileri almamızın nedeni zaten buydu arkadaşlar. Diğer ayarları da burada gösteriyorum. Elinde böyle anakart olan varsa bu ayarlara dikkat etsin arkadaşlar. Evet, şimdi asıl overclock menüsüne geldik arkadaşlar. Tüm işlem burada bitiyor arkadaşlar. Buradaki ayarlara bağlı. Kullandığım RAM'ler Extreme XMP özellikli RAM'ler olduğu için bu seçenek çıkıyor. Eğer kullandığım RAM'ler XMP özellikli olmamış olsaydı haliyle çıkmazdı arkadaşlar bu menü. Yani burası aktif olmazdı. Onu belirteyim. Az önce CPU konfigürasyon menüsüne buradan da geçebiliyoruz. Buradaki basa clock yani base clock frekansı, temel saat frekansı 227 olarak vermişim burada. PCI Express frekansı 103 yapmışım. RAM frekansını, RAM'lerim aslında 1600 MHz'lik. 1365 MHz hızda çalışıyor şu anda. Diğer chipset frekansları da burada arkadaşlar. ...1.5 volt vermişim arkadaşlar. İşlemciye voltaj. Bu PLL voltaj chipsetin kontrolcüsüne ait voltajdır. Diğerleri otomatik. RAM'e verdiğim voltaj değeri 1.65 yani 1.6,5 voltluk bir voltaj vermişim. Diğer ayarlar bunlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir skor daha görüyorsunuz. Overclock %116. Bunu size göstermek için yaptım bile bile. Overclock skoru %116 arkadaşlar. FSB frekansı, frekans overclock skoru bu da %117 arkadaşlar. Bakın bunlar basit işlemler değil arkadaşlar. Yani bu anakartın vermiş olduğu değerler arkadaşlar. Canlı canlı gördünüz. Yüke bindiğinde bu duruma gelebiliyor. Yani sınırsız, limitsiz bir durum var arkadaşlar. Kararlı şekilde.
Bir de buradan test yapalım. Bu şekilde. 91.266 91.266 CPU'ya vermiş olduğu, yani işlemciye vermiş olduğu değer. 8 çekirdeği de burada aşağıya almış olduk arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani yüke bindiğinde durum bu. Şimdilik bu kadar yeter arkadaşlar. Sıcaklık değerleri de bunlar. Evet arkadaşlar. Muhteşem overclock skorlarını gördünüz. Hepiniz canlı canlı. İnanıyorum üzerindeki X5650 işlemciden daha üst model işlemci elimde olmuş olsa bu skorların daha da üstüne çıkabilirim. Bundan eminim. İnşallah o da olur ileride elimizde. Mesela X5690 işlemci olsaydı fena olmazdı. Ama oldukça pahalı bir işlemci. Bu sistem hakkında size anlatacaklarım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.